hiç yanında olmayan birinden sana doğru kötü bir enerji attığını hissettiğin oldu mu? Bir anda enerjin düştü, başın ağrıdı, gözlerin karardı ya da için daraldı mı? Her şey yolundayken bir anda içinden bir şey koptu. Sabah enerjiktin ama öğlene doğru çöktün ve birden aklına şu geldi. Bana nazar değdi galiba. Peki bu gerçekten yalnızca bir inanç mı? Yoksa insanların gözleri, düşünceleri ve enerjileri bilinçaltımıza sızıp bizi içten içe tüketen bir güç haline mi geliyor? Birinin sadece sana kötü bakması ya da seni kıskanması gerçekten seni hasta edebilir mi? Ya da zihnini sabote edip hayatını alt üst edebilir mi? Bugün nazarın ardındaki gizli enerjiyi bilinçaltına nasıl sızdığını ve kendini bu görünmez saldırılardan nasıl koruyabileceğini konuşacağız. Hazırsan başlayalım. Like and subscribe. Nazar birçok kişi için yalnızca bir halk inancı. Ancak derine indiğimizde bu konunun psikolojiyle, enerjiyle ve hatta kuantum düzeyinde bilinçle çok daha fazla ilgisi olduğunu göreceksiniz. Önce şu soruyu soralım. Nazar dediğimiz şey gerçekten bir göz değmesi mi? Yoksa kıskançlık, kötü niyet, haset, nefret gibi duyguların enerjiye dönüşüp bize doğru yönelmesi mi? Enerji bedenimiz, yani bizim görünmeyen ama çok güçlü olan yanımız tıpkı bir mıknatıs gibidir. Dışarıdan gelen düşünceler, bakışlar, niyetler bizim enerji alanımıza çarpar. Bunlar tıpkı bir cep telefonu sinyali gibi görünmezdir ancak çok etkilidir. Bilim buna ayna nöron etkisi der. Yani biri sana bakarken, özellikle de yoğun bir duygu hissederken senin zihnin farkında olmadan o enerjiyi taklit eder ve içselleştirir. İşin en tehlikeli kısmı şu: bu enerjiler direkt bilinçaltına işler. Üstelik sen farkında bile olmadan o insanın sana dair negatif düşünceleri zihninde yankı bulmaya başlar. Acaba başarısız olur muyum? Galiba yanlış yapıyorum. Kendimi yorgun hissediyorum gibi. Bunlar aslında senin düşüncelerin değil, sana yönelmiş enerjilerin zihninde yarattığı yansımadır. Bilinçaltı dışarıdan gelen enerjileri ayırt edemez. Ona göre her şey senin iç sesindir. İşte bu yüzden sana kötü bakan birinin enerjisi seni yorgun düşürür, dikkatini dağıtır, seni hasta edebilir, hatta seni sabote edebilir. Peki birinin düşüncesiyle senin enerjinin bozulması mümkün mü? Elbette mümkün. Çünkü düşünceler de bir tür enerjidir ve enerji temas ettiği her şeyi etkiler. Mutlaka böyle birini tanımışsındır. Yanında konuştuğunda hep içini sıkan, seni yargılayan, küçümseyen bakışlar atan biri ve sen onunla her konuştuğunda günün geri kalanı mahvolur. İşte bu enerjisel nazarın en somut örneğidir. Peki bu enerji nasıl bu kadar güçlü olabilir? Bilim bu görünmeyen etkileri nasıl açıklıyor? Ve gerçekten düşünce gücüyle birine zarar vermek mümkün mü? Şimdi gel birlikte bu görünmez tehlikenin bilimsel temeline bir bakalım. Birçok insan için nazar yalnızca bir batıl inanç gibi görünür. Ancak bilim dünyası bazı çok ilginç fenomenleri bu konuda sorgulamaya başladı. Nazarın temelinde aslında şu fikir yatıyor: birinin düşüncesi ya da niyeti senin fiziksel ya da zihinsel halini etkileyebilir mi? Bunu anlamanın en çarpıcı yolu nosebo etkisidir. Nosebo etkisi plasebo'nun tam tersidir. Bu arada plasebo etkisiyle ilgili detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. O videoda nosebo etkisine de detaylı bir şekilde yer vereceğim. Takipte kalın lütfen. Evet, ne dedik? Nosebo etkisi plasebo'nun tam tersidir dedik. Plasebo etkisinde kişi bir şeyin kendisine iyi geleceğine inanırsa o şey o kişiye gerçekten iyi gelebilir. Ancak nosebo etkisinde bir kişi bir şeyin kendisine zarar vereceğine inanırsa gerçekten zarar görebilir. Bu fiziksel olarak da psikolojik olarak da ispatlanmıştır. Örneğin birine sana nazar değmiş derseniz kişi kendini halsiz hissedebilir, ağrıları başlar. Çünkü beyin bu inancı gerçekten kabul eder. Bilinçaltı hemen o enerjiyi işler ve vücut buna göre tepki üretir. Mesela
Bir arkadaşının seni kıskandığını hissedersin ve gün boyunca huzursuz olursun, değil mi? Hatta hiçbir şey olmadan sadece üzerimde bir ağırlık var dersin. İşte bu ağırlık yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir yüklemedir. Ve bu yük bir düşünceyle buluşur. Şimdi biraz daha derine inelim. Kuantum fizikçilerine göre her şey enerjidir. Düşünceler de, sözler de, hatta bakışlar bile birer frekans taşır. Bu frekanslar başka bir insanın enerji alanına çarptığında orada bir etki yaratır. Tıpkı radyoda bir istasyonun frekansına girilmiş gibi. Sen istemesen de o düşük titreşim senin alanına girebilir. Bu da demektir ki kötü niyetli düşünce ya da kıskanç bir bakış sadece psikolojik değil, fiziksel enerji düzeyinde de bir bozulma yaratabilir. Beynimiz, özellikle de ayna nöronlar dediğimiz özel hücreler başkalarının duygu ve davranışlarını otomatik olarak taklit eder. Yanında sık sık negatif düşünen ya da seni küçümseyen biri varsa onun zihinsel enerjisi seni farkında olmadan etkiler. Yani yalnızca fiziksel yakınlık değil, bir ekran aracılığıyla sosyal medya üzerinden hatta bir mesajla bile bu enerji geçişi yaşanabilir. Gördüğün gibi nazar yalnızca eski bir halk inancı değil. Bilim de artık düşüncelerin, niyetlerin ve enerjinin sandığımızdan çok daha etkili olduğunu kabul ediyor. Bilimsel tanımını konuştuk. Peki işin spiritüel boyutu ne? Aura, enerji beden ve nazarın aura üzerindeki etkisi nedir? Şimdi bu görünmeyen ancak çok güçlü enerjisel katmanlara yakından bakalım. Bazı etkiler vardır ki mikroskopla değil ancak kalbinle hissedersin. Nazar aslında bir enerjidir ve bu enerji senin aura olarak bilinen koruyucu enerji alanını etkiler. Aura ve enerji bedeni hakkında biraz daha bilgi verelim. Hepimizin fiziksel bedeninin çevresinde görünmeyen ama hissedilen bir enerji alanı vardır. Biz buna aura diyoruz. Aura bizim duygusal durumumuzu, bilinçaltımızı ve hatta ruhsal gelişimimizi yansıtır. Ancak bu alan her zaman sabit değildir. Düşük frekanslı enerjiler, olumsuz niyetler ve kıskanç bakışlar bu aurayı delik deşik edebilir. Birinin kötü niyeti sana yönelttiği bakışlarla birlikte senin enerji bedenine çarptığında bir titreşim yaratır. Ve eğer sen o anda zayıf, korunmasız ya da duygusal olarak açıksan bu enerji doğrudan senin alanına girer. İşte o zaman başlar tuhaf hisler, sebepsiz ağrılar, boğazda bir düğüm, iç sıkıntısı, derin bir yorgunluk. Ve en çok da bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Birçok spiritüel öğreti nazarı enerji saldırısı olarak tanımlar. Bazı kültürlerde buna enerji vampirliği denir. Bazılarında ise göz büyüsü gibi adlarla anılır. Ancak hepsinin ortak noktası şudur. Enerjin sende kalmaz. Başkalarının karanlığına karışır. Enerji çalışanları, meditasyon yapanlar, hassas ruhlar, bu kişiler nazarın etkisini daha yoğun hisseder. Çünkü onların enerjisi daha açıktır, daha alıcı, daha duyarlı ve daha geçirgendirler. Ve bu enerjiler sadece aurada kalmaz. Bilinçaltı bunları kötü niyetli bir veri gibi depolar. Belki o an fark etmezsin. Ancak zamanla özgüvenin azalır, neşen düşer, motivasyonun kaybolur. Çünkü nazar sadece enerjiyi değil, zihinsel frekansı da bozar. İşte bu yüzden yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir koruma da gerekir. Bilinçli farkındalık, enerji temizliği ve zihinsel kalkanlar bu görünmeyen saldırılara karşı en güçlü savunmadır. Peki bu enerjisel saldırılardan nasıl korunabiliriz? Aura nasıl güçlendirilir? Bilinçaltına sızan bu karanlık düşünceler nasıl filtrelenir? Filtrelenir, konuşamadım. Şimdi sana hem günlük hayatta uygulayabileceğin hem de içsel enerjini güçlendirecek zihin ve aura koruma tekniklerinden bahsedeceğim. 1. Zihin kalkanı tekniği. Diğer adıyla bilinçli korunma. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve zihninde şöyle bir sahne canlandır. Kendini beyaz ışıkla çevrili bir balonun içinde hayal et. Bu ışık güçlü, şefkatli ve tamamen sana ait. Dışarıdan gelen hiçbir bakış, düşünce ya da kötü niyet bu alanı geçemiyor.
Her sabah güne başlamadan önce sadece 1 dakika boyunca bunu yap. Bu senin enerjisel kalkanın olacak. 2. Aura temizliği için doğal yöntemler. Tuz saflaştırıcıdır. Duş alırken suya biraz deniz tuzu eklemek enerji bedenini temizler. Tütsü, özellikle ada çayı, üzerlik ya da sandal ağacı kullanmak aurayı dengeleyip negatif enerjiyi dağıtır. Ve aynalar. Odanın belirli köşelerine küçük aynalar yerleştirmek dışarıdan gelen bakış enerjisini yansıtır. 3. Dualar ve koruma niyetleri. Diğer adıyla spiritüel kalkan. Korunma yalnızca fiziksel değil, ruhsal niyetle de olur. Her gün şu cümleyi içinden söyleyebilirsin. Sadece bana iyi niyetle yaklaşan enerjilere açığım. Diğer hiçbir enerjinin bana ulaşmasına izin vermiyorum. Bu cümle bir dua, bir telkin, bir niyettir. Ve niyet bilinçaltının kapısını açan anahtardır. 4. Bilinçaltı telkin ile enerjini filtrele. Bilinçaltını sana ait olmayan enerjileri ayırt edecek şekilde eğitebilirsin. Her gece uyumadan önce kendine şu telkini ver. Bugün üzerime yapışan, bana ait olmayan hiçbir enerjiyi taşımıyorum. Hepsini serbest bırakıyorum. Bu telkinleri 21 gün boyunca tekrarladığında zihnin bir filtre gibi çalışmaya başlar. Kimin enerjisi sana ait, kiminki değil, çok net hissedersin. 5. Mini koruma ritüeli. Şimdi gel birlikte 1 dakikalık bir korunma ritüeli yapalım. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Sonra yavaşça ver. Şimdi kendini güçlü bir ışığın içinde hayal et. Kalbindeki sevgiyle şunu fısılda. Bana ait olmayan her şeyi şimdi serbest bırakıyorum. Ve o ışığın seni tamamen sardığını hisset. İşte bu kadar. Dikkat ederseniz uygulama sırasında kargalar da bize eşlik ettiler. Bunların hepsi birer işaret biliyorsunuz ki. Bu sadece bir meditasyon değil, aynı zamanda senin enerji zırhın. Nazar, kıskançlık, kötü niyet. Bunların hepsi görünmeyen savaş alanının parçaları. Ama sen enerjini tanırsan, bilincini korursan ve niyetini sağlam tutarsan hiçbir güç seni ele geçiremez. Bugün bu videoda sana yöneltilen görünmez saldırılara karşı nasıl güçlü kalacağını öğrendin. Enerjini sevgiyle koru ve unutma, senin ışığın onların gölgesinden daha güçlü. Artık biliyorsun, nazar sadece bir göz değil. O bakışın ardındaki niyet, düşünce ve enerji bilinçaltına kadar işleyebiliyor. Ve biz fark etmeden hayatımızı, ruh halimizi, hatta ilişkilerimizi bile etkileyebiliyor. Ama unutmaman gereken bir şey var. Sen o enerjiyi değiştirebilecek güce sahipsin. Senin niyetin, senin ışığın, senin bilincin sana yönelen her karanlığı aydınlatacak kadar güçlü. Eğer bu videoda anlattıklarım sende bir farkındalık yarattıysa ya da nazara dair yaşadığın bir deneyim olduysa yorumlarını yorumlar bölümüne yaz lütfen. Bunlar hem bana hem de diğer izleyicilere ışık olabilir. Ayrıca videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinle paylaşmayı da unutma. Çünkü bu kanalda seni koruyan, güçlendiren ve seni seninle buluşturan daha çok içerik olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Like and subscribe.